Selamlar herkese, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün size Upwork'ta ilk işimi nasıl aldım bunu anlatacağım. Daha önce Fiverr'da ilk işimi nasıl aldım, Fiverr'da neler yapılabilir bununla ilgili bir video hazırlamıştım. İlk olarak Upwork nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Upwork, freelancerlarla hizmet almak isteyenleri bir araya getiren bir platform, aynı Fiverr gibi. Buranın özelliği, burada ilanlara siz başvuruyorsunuz. Örneğin birisi neye ihtiyacı varsa bunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Hatta ücretini bile belirtiyor. Siz ona başvuru yapıyorsunuz ve ardından sizi seçmesini bekliyorsunuz. Burada sistem bu şekilde akıyor. Saatlik çalışma veya sabit ücretle çalışabilmeniz mümkün bu site üzerinde. Site bu şekildeydi arkadaşlar. Peki gelelim benim Upwork maceram nasıl başladı? Nasıl bu sisteme kayıt oldum? Buna gelelim. Upwork'e Fiverr gibi direkt böyle çalışmaya başlayamıyorsunuz. Direkt kendiniz bir profil oluşturamıyorsunuz. İlk öncelikle profilinizin Upwork tarafından onaylanması gerekiyor. Yani yaptığınız işi burada ispatlamanız lazım ki burada profesyonel süreciniz bir şekilde başlasın. Ben Upwork'ü ilk duyduğum zamanlarda bir başvuru yaptım açıkçası. Bir profili oluşturdum, detaylı bilgilerimi girdim vesaire. Fakat Upwork beni onaylamadı burada. Yani grafik tasarımcı olduğuma herhalde inanmadı ya da o zaman gerçekten çok fazla grafik tasarımcı vardı. O yüzden de beni kabul etmedi. Tam olarak bilmiyorum ama yaptığı açıklama şu şekildeydi galiba. Şu anda sistemde oldukça grafik tasarımcı var. Eğer eksik olursa biz sizi ararız gibi bir şeydi. Daha sonrasında onun üstüne pek düşmedim. Tekrar arka arkaya başvuranlar da oluyordu. Ben tekrardan üstüne düşmedim. Peki sen istemiyorsan ben de istemiyorum gibi bir durum oldu. Ardından bir yıl geçti. Bir yıl sonra tekrardan böyle Upwork muhabbetlerini falan duydum Twitter'dan. Yeniden başvurmaya karar verdim. Yeniden başvurdum. Bu sefer onaylandı profil. Bu sefer de ben ilanlara hiç başvurmadım. Yani ilanlara baktım. Hatta bir iki tanesine başvurdum. Şimdi yalan söylemeyeyim. Bir iki tanesine başvurdum. Baktım ses yok. Sonrasında pek umursamadım. Kendi iş akışıma devam ettim. Zaten yoğun bir dönemdeydim. Pek de üstüne düşebilecek bir durum yoktu. O yüzden de aynen devam ettim. Şimdi yaklaşık bir ay önce falan yeniden Upwork aklıma geldi. Hem Twitter'da hem de zaten dolar gündemi vesaire. Zaten millet çok merak ediyor. O yüzden de hem de bunu paylaşabilmek için YouTube'da kendi deneyimlerimi aktarabilmek için yeniden bir Upwork'e bir uğrayayım dedim. Neyse bu şekilde yeniden sisteme girmeye karar verdim. Zaten profilim onaylıydı. Sadece ilanlara başvurmam gerekiyordu. Bir gün sabah, yani bunu akşam düşündüm zaten yeniden Upwork'e dönmeyi. Sabah kalktığımda direkt Upwork'ü açtım ve yapabileceğim işlere başvurmaya başladım. Yaklaşık 10 tane, tam 10 tane bile olmayabilir. Onun bile tam sayısını bilmiyorum. 7-8 de olabilir. 7-8 tane ilana başvurdum. Yani kesin %100 yapabileceğimden emin olduğum işlere başvuru yaptım. Şimdi Upwork'te bu kadar kolay ve hızlı iş alamayabiliyorsunuz. Yani çok fazla rekabet olduğu için hemen geri dönüş yapamayabiliyorlar. Bir de profilinizde hiç puan yok, geri dönüş feedback yok. O yüzden de hemen iş alabilmeniz mümkün olamayabiliyor. Ben de bunu düşünerek sadece o gün öylesine başvurdum 10 tane işe ve ondan sonra da dedim bakalım ne olacak diye. Hepsi de yapabileceğim işlerdi, yani kolayca yapabileceğim işlerdi. Ve akşam saat 5-6 gibi falan bir tanesinden mesaj geldi ve bu işi gerçekten yapabileceğine kendine güveniyor musun diye. Ben de tabii ki dedim, yani her türlü yaparım bu işi. Burada yani hiç dedim şüphen olmasın buna. Hatta garanti de veriyorum sana dedim, yani %100 olacak bu iş diye. Bu şekilde garantiyi verdikten sonra ilk işimize bu şekilde başlamış oldum. Şimdi buradaki süreci devam ettireceğim fakat şunu söylemek istiyorum. Peki bu başvurularda ben neler yazdım? Cover letter denen bir kısım var. Sizin ilana başvuru yaptığınız. Yani başvuru yaparken bir ön yazı gibi düşünün bunu. O ön yazıda bu işi nasıl yapacağınızı, ne şekilde yapacağınızı, daha önce yapıp yapmadığınızı, bu konudaki deneyiminizi anlatabileceğiniz metin yazıyorsunuz. Burada herkese özel metin yazdım. İlk öncelikle bunu söyleyeyim. Yani 10 tane ilan başvurduysam onunla da ayrı ayrı metinler yazdım tasarıma ve onların ihtiyaç duyduğu işe göre. Ve cümlenin başında hep şu vardı. Ben bu konuda uzmanım. Çünkü yapabileceğimden hepsinden eminim ve yıllardır bu işi yapıyorum. Ben bu konuda uzmanım. Hatta bazı başvurularımın sonuna aynı zamanda ben bunların eğitimlerini de veriyorum. Hem birebir eğitimlerini, aynı zamanda da YouTube'da da eğitimlerini veriyorum diye YouTube linkini de bıraktım altlarına. Yani her türlü ispatlamayı da yapmış oldum bu sayede. Ve bu şekilde ilk günde, belki hatta ilk saatlerde Upwork'ten ilk işi almış oldum. Sonrasındaki ilanlar ne oldu derseniz de, sonradan başvuru yaptım mı? Sonrasında bir daha hiç başvuru yapmadım bir ay içerisinde. Zaten yaklaşık bir aydır Upwork'tayım. Çünkü daha hiç, yani kafamı kaşıyacak hiç vaktim bile olmadı. Hatta YouTube'a video atmayı da bırakmak zorunda kaldım. Biraz ara verdim yani. Çünkü çok yoğun geçiyor. Bu Upwork'ta çalıştığım müşteri benimle sürekli çalışmak istedi. Dedi ki ben sürekli çalışmak istiyorum. Şu an çalıştığım tasarımcıyı zaten değiştirmek istiyordum. Yani bu şekilde
seninle devam edebilir miyiz? Ben de bunun hani şimdilik mümkün olmadığını söylemeye çalıştım. Çünkü hem ücret konusunda daha yeni başladığım için istediğim fiyatlarda zaten çalışmıyorum şu anda Upwork'te. Kendi kafamdaki fiyatlarda çalışmıyorum. O yüzden de çok kendimi bir yere de bağlamak istemedim. Hatta yani başlarda böyle acaba devam eder miyiz diye düşünürken bir tane de haftalık, saatlik bir kontrat oluşturduk. Fakat ben sonradan bu kontratla çalışmak istemediğimi söyledim. Onu bir daha kullanmadık ayrıca. Çünkü tamamen kendimi bir işe bağlamak ya da bir yere bağlamak istemiyorum şu dönemde. Belki ileride olabilir bu ama şu anda istemiyorum. Farklı deneyimler yaşamak istiyorum. O yüzden de bir aydır bu şekilde hala ilk başvurduğum müşteriyle çalışmaya devam ediyorum. Hala kendisi iş gönderiyor. Ben de onları yapıp geri gönderiyorum. Açıkçası uzun süredir yapmadığım işleri yapıyorum şu anda. Yani uzun süredir broşür tasarlamıyordum mesela ama Upwork deneyimleyebilmek için bunları yeniden yapmaya başladım. Benim için de güzel oldu. Bir değişiklik oldu uzun süredir yapmadığım için. Şimdilik bu şekilde ilerliyorum Upwork'te. Aradan biraz daha geçince profilimin deneyimi, işte yıldızları veya feedbackler biraz artınca farklı işlere de, daha yüksek işlere, daha benim için potansiyel olabilecek işlere de başvurmak istiyorum açıkçası. Daha sonra da Upwork üzerindeki bütün deneyimlerimi yine buradan sizlerle paylaşacağım. Bir de dil konusuna bahsetmek istiyorum. Peki ben dil konusunu nasıl çözüyorum? Açıkçası çatpat bir İngilizcem var. Fakat speaking konusunda, konuşma konusunda çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Daha çok yazışma üzerinden ilerlediğimiz için Translate'ten çok faydalanıyorum. Yani hiç bilmeseniz dahi Translate o kadar güzel çeviriler yapıyor ki gerçekten buradan bir yere kadar götürebilirsiniz. Ama sizle yüz yüze görüşme isterse, toplantı isterse işte oralarda zorluk çekebilirsiniz. Ben ilk olarak Translate kullanıyorum. Daha sonrasından, ya daha doğrusu ilk olarak kendim yazmaya, çözmeye çalışıyorum. Eğer çözemezsem Translate'ten destek alıyorum. Hiç olmuyorsa eşimden destek alıyorum. Eşim bu konuda hem akıcı konuşabiliyor hem toplantılara katılabiliyor. Bu şekilde kendisinden destek alıyorum. Eğer yüz yüze görüşme isteseler büyük ihtimal beraber girmeyi teklif ederim yani toplantıya da. Gerçekten İngilizceniz az olsa dahi Translate ile bir şekilde çözebilirsiniz. Eğer basit işler, çok komplike olmayan işler yapıyorsanız bir yere kadar götürebilirsiniz. Ama mutlaka bir yerden sonra iyi İngilizce gerekebilir. Çünkü karşılıklı anlaşabilmek detaylı işlerde onun demek istediğini siz anlamıyorsunuz, sizin dediğinizi o anlamıyor. Bazı durumlar gerçekten birbirini karşılamıyor. O yüzden İngilizce gerçekten gerekli yani. Dil konusunda yani bu şekilde çözüyorum arkadaşlar. Benim Upwork maceram bu şekilde başladı arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videonun sonuna da ilginizi çekebilecek birkaç video koydum. Onları da izleyebilirsiniz. Yeni deneyimlerimi de yine bu şekilde videolarla sizle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.